Biraz Kanada'da eğitimden mi bahsedelim? Eğitimin kalitesinden ziyade ne şekilde ilerlediği, Hı hı. eğitim Kanada'da nasıl, ne olursa iyi olur ya da zaten iyi mi gibi. Evet. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben şu anda Kanada'da London bölgesinde aslında Türkiye ile kıyasladığımızda biraz böyle İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü gibi aslında Okay. öyle bir şirketinde, özel şirketinde IT biriminde çalışıyorum. Evet. Yani aslına bakarsanız ben şu anda Kanada'da eğitimin tam olarak içindeyim. Ortaokul eğitimi mi? İlkokul, ortaokul ve lise. Hı hı. Yani kindergarten da var bunun içinde. Yani Evet. kreşten 4-18 yaş arası eğitimin verildiği bir kurumda Evet. görev almaktayım. Türkiye'deki sağlık turizmi mantığının direkt olarak Kanada'da eğitim turizmi olarak tezahür ettiğini düşünüyorum. Evet. Bunu da şöyle izah edeyim. O en baştaki o ücretsiz sosyal devlet mantığıyla lanse edilen Evet. o Kanada'nın kreşten başlayıp 4 yaştan 18 yaşa kadar bir kuruş vermiyorsun kardeşim bedava ya. Yani Kanada'ya bir gidiyorsun. Oku ya. Oku yani şu yok. Para dağıtmana gerek yok. Oku yani sen mantığının Evet. 18'den sonra nasıl turizme döndüğünün Evet. ama turizme dönmesinin de şöyle bir durumu var. O kadar kaliteli ki turizme dönmesi kaçınılmaz. Biliyorsan, yani eğitim alanında hizmeti iyi alabiliyorsun. Üniversite açısından mı diyorsun? Lise, ortaokul açısından mı diyorsun? 18 yaş sonrası. Kolej 18 ve yaş. üniversite için Okay. söylüyorum. O zamana kadarki eğitimin kalitesi tartışılabilir. Hatta onu Bana tartışabilen göre ondan kişi sonraki de tartışılabilir de. şundan dolayı söylüyorum. Seni kendi ülkesinin tırnak içinde söyleyeyim. Evet. Kendi ülkesinin standartlarında çok iyi hazırlıyor. Okay. O uğraşmak zorunda bırakan bir sistem var senin Türkiye'de. Her Evet. zaman birini geçmek zorundasın. Birinden iyi olmak zorundasın. Değilsen bile bunu göstermen gerekiyor. Evet. Yalan bile olsa bu arada. Ama Kanada'da adam şöyle söylüyor. Misal vereceğim. Şu anda çalıştığım kurumda sorumluluğum altındaki 5 okuldan bir tanesi mesleki lise. Hı hı. Burada college institute'lar var. Bu aslında seni üniversiteye hazırlayan değil, seni direkt olarak koleje hazırlayan co-op mantığı olan Evet. liseler. Kolejin üniversiteden farkı var. Heh, Bizdeki yüksekokul gibi. kesinlikle. Yani Buradaki kolej aslında bizim çok eskiden yüksekokul. ülkedeki 2 yıllık meslek yüksek Aslında onun da okullarının çok aynısı. iyi bir fonksiyonu vardı. Vardı ama hani Şimdi Türkiye'de artık bir anlamı ifade etmiyor. evet. Onları üniversite yaptılar. Yani sen şimdi bul bir tane müteahhit, çık bir bina, de ki ben buraya 2 tane derslik yapıyorum. Aynen. Sen üniversite sahibisin artık. Hatta sahibisin, işletirsin. Ne yazık ki. Burada şöyle bir durum var. Öğrenci, misal veriyorum, eğer College Institute'da okuyorsa, Evet. burada da okuduğu bölüm tamamıyla örnek olsun diye Hı hı. söylüyorum. Marangozluksa, Evet. o lisenin içinde gerçekten bir marangoz atölyesi var. Ahşabın yaşından kurusuna bütün o Evet. özelliklerini çok iyi öğreniyor çocuk. Evet. Lise sonrası co-op'a dahil oluyor. Evet. Co-op'tan sonra marangozlukla alakalı hangi bölüm varsa kolejde onu okuyor. Evet. Ve bu işle ilgili o kolej sonrasında bir co-op programına katılıyor. Devlet sağlıyor bunu. Hı hı. Ve bununla ilgili direkt olarak bir iş sahibi oluyor. Ne zaman? Bu çocuk 21 yaşına geldiğinde. Evet. 21 yaşına geldiğinde öyle bir meslek sahibi oluyor ki lisede ve kolejde minimum 2 yıl olarak söylüyorum bunu. Diploma programı olarak hani biraz daha graduate ve under veya post graduate certificate olarak değil de college diploma program. 2 Evet. yıl veya 3 yıllık. Bunların üzerine marangozluk okuyan birisi 22 yaşına geldiğinde bir iş sahibi olabilir. Kendine bir yer Evet. açabilir. Hı hı. Hiçbir yer açamıyorsa self employment yapar. Evet. Evinin garajında kesme, biçme, doğrama yapar. Yaptığı ürünleri satar. Yine para kazanır. Ama liseden gelen kaliteli bir bilgi birikimine, tecrübesini ekleyerek yapabilir. Evet. Kanada'nın eğitim konusunda bence en kemiksiz, müthiş özelliği bence bu. Hı hı. Ama kötü özellikleri vardır. İyisi Evet. kötüsü vardır. Onları senden dinleyeyim çünkü Şimdi senin evet. biraz daha o lise Evet. özellikle, lise eğitiminin Evet. seviyesi nasıl gidiyor?
üniversiteye ne kadar yaklaşabiliyorlar? Sen o konuda bayağı bir tecrüben var. Senden dinleyelim. Şimdi benim referansım lise eğitimi için Robert Kolej Alman Lisesi. Sıradan okullar benim referansım değil. Öncelikle. Tamam. Yani ben orada eğitim aldığım için söylemiyorum, almadım. Anadolu Lisesi mezunuyum ama yani oradan gelen lise öğrencilerin ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Evet. Benim ona yetişmem için bayağı bir zaman gerekti. Şimdi burada akademik yani matematiğin yüksek matematiği, fiziğin yüksek matematiğini falan liselerde falan öğretmiyorlar. Onu sana söyleyeyim. Kanada özelinde mi konuşuyorsun? Kanada'da öğretmiyorlar. Okey. Yani Kanada'daki bence lise eğitim sistemi aslında overrated. Diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Şimdi yani sana taban zıt olabilir. Çünkü ben aslında akademik danışmanlık da yapıyorum. Buradaki liselileri çok iyi üniversitelere sokmak için, girmeleri için akademik danışmanlık yapıyorum. Onlarla birebir çalışıyoruz. Hı hı. Böyle bir sidekick'im var. Hı hı. Şimdi buradaki olay şu. Devlet okulları güzel, temiz, sıkıntı yok. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Yani böyle metal dedektörü falan yok Amerika'daki gibi. Ya, evet. Tamam mı? Yani illa çok dehşet Metal paralar. dedektörü burada Yani havaalanında bile yok. Yok. Ama şöyle bir durum var. Yani devlet liselerine gittiğin zaman devlet liselerinde IB, AP curriculum diye bir şey var. Hı hı. IB, AP curriculum'u veren özel sınıflar var. Evet. O sınıflara gitmiyorsan sen çok vasat bir matematik görürsün. Çok Evet. vasat bir fizik görürsün. Ve mutlu olursun yani. Çok da iyi notlar falan alırsın. İşte az önce geldiğim Çok iyi noktadayım. Onu mutlu bağlayacağız notlar ama. alırsın. Evet. Ama diğer elemanlar yani o IB, AP sınıflarına giden, International Bachelor diyorlar buna. Bu yüksek Evet. matematik programı dünyada uygulanan bir şey. Hı hı. Çok üniversite matematiği, fiziği veriyorlar yani birinci sınıf. Hı hı. Bu adamlar çok dehşet hazırlanıyorlar. Yani bunlar Robert Kolej seviyesinde hazırlanıyorlar. Hı. Tamam mı? Bunlar dışındaki herkes bayağı bir vasat bir şeyle üniversiteye giriyor. Ama şöyle bir şey var burada. Burada Üniversiteye girmek nasıl burada? üniversite sınavı diye bir şey yok burada. Evet. Ama yani her zaman bir eliminasyon sistemi olmak zorunda. Olmalı. Ha, Birileri üste çıkabilmeli. Yani nasıl oluyor? Süzgecin altına girmeli. Ben sana onu söyleyeyim. Burada çok enteresan bir sistem var. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bunu uyguluyorlar. Hı hı. Burada sen sıradan bir okula mı gittin? Behçet Kemal Çağlar Lisesi. Tamam mı? Vasat Evet. yani. Tamam hocan Behçet Kemal matematiğe kalkülüse şey giriyor. Yani nasıl söyleyeyim? Beden eğitimi hocası giriyor. Yani aynen. bilmiyor hiçbir şey. Tamam. Ki hocalar da burada çok iyi değil bence. Neyse. Çok iyi. Notların süper. 5-5-5. Tamam. Peki. Tamam. Evet. Sana diyorlar ki Kanada'nın en iyi üniversitesi. Hı. Toronto. U of T. Okey. Gel diyorlar. Tamam seni engineering'e kabul ettik. Okey. Tamam. Notların iyi. Yani Evet. problem yok. Ama şöyle bir sistem var orada. İlk sene gidiyorsun. Üniversite sana diyor ki %80 tutturacaksın. Yani Tamam. aldığın bütün o engineering, calculus 1, Hı hı. physics 1 yani o aldığın bütün derslerden 100'den 80 tutturacaksın. 100'den 75 tutturacaksın. Tamam. Tutturamadın mı? Hemen şutluyorlar seni. Tamam. Türkiye'deki gibi af da yok. Yok. Ve parasını eze verelim ve var ben mı? sana şöyle söyleyeyim. O sıradan liseye giden adamların onu tutturması Mümkünatı yok. imkansız. Anladım. O yüzden ne oluyor burada? Burada çok enteresan bir özel ders sistemi var Kanada'da. Mesela Tamam. bu Amerika'da çok yok. Çünkü orada daha çok O zaman Türkiye'deki gibi biraz da. kesinlikle öyle. Tamam. Kesinlikle öyle. Yani herkes, bilinçli aileler buradaki çocuklarına deli gibi özel ders aldırıyorlar. Burada böyle bir durum var. Ki aldırması İşi- da gerekiyor diyorsun Mecbur. sen. Tamam. Mecbur. Yani o seviyeye getirip Hı hı. yani bizim geçmişte öğrencilerimiz var mesela. Bu tip eğitim alan insanlar üniversiteye girip canavar gibi okuyorlar. Sıkıntı Tamam. yok. Çünkü adam yüksek matematik, yüksek fizik öğrenmiş. Ama bunu öğrenmeyen adam üniversiteye gidiyor. İlk sene tokadı yiyor. Anladım. Olay bu. Buradaki eğitim sistemi böyle. Yani dünyanın her yerinde sınav olsa da olmasa da Hı hı. inisiyatif alman lazım. Kendin için bir projeksiyon kurup ona göre plan yapıp adım adım ilerlemen lazım. Veya senin adına ailenin bunu Evet. yapması lazım. Evet. Peki şunun özeline ben konuyu toplamak için söylüyorum. Sen burada lisedeki öğrencilere üst düzey matematik ve fizik eğitimi verdiğin için Evet. söylüyorum bunu, sormak istiyorum bunu. Bir ailenin, Türkiye'deki bir ailenin kendi oğlunu, kızını lise okuması için Kanada'ya göndermesi
değer mi üniversite Ben- yoksa ben- Türkiye'de ben- kalıp orada Ben bitirsin? açıkçası şöyle söylüyorum. Bir insanın kişiliği oluşmadan üniversite yurt dışına çıkmamalı. Anladım. Bu benim bireysel görüşüm. Hı hı. Tamam mı? Yani Türkiye'de iyi bir okula gidiyorsan, iyi İngilizce öğrendiysen, Tamam. işi de yani inisiyatif de alıyorsan Hı hı. bitir iyi bir üniversite. Sonra Ondan sonra yüksek şeyi O düşün. zaman- Çünkü o zaman kişiliğin de oturmuş olur. anladım. Yani lise çağında bir insanın bence daha kişiliği oturmadan yurt dışına çıkması yani Çocuğun algoritmasını da bozar. bozar. Yani ben Evet. mesela kaç yaşındaydım? 25-26 yaşına gittim yani şeyden sonra. Benim için bile büyük bir şoktu yani. İlla ki Kültürel şok. Ben bir 35 şok. yaşımda geldim. Hayır, Bana şok. kültürel bir şok yani. Ben Tabii, hani kesinlikle. çok çok zor bir şey ve Ve kişiliğin bunu oturmaması 15-16 yaşında bir çocuk için Ben- beklememek gerekiyor. bence Daha 18 beklememek yaş gerekir. öncesi. Bu ama tamamen benim bireysel görüşüm. Anladım. Ama şöyle bir şey, farklı örnekler vardır. Burada insanların akrabaları vardır, Hı. tanıdık insanları tabii vardır. tabii o biraz O daha ayrı bir istisnai bir durum oluyor. Ben genel olarak Aynen. insanların çocuklarını buraya lise amaçlı Evet. göndermelerine Ben değmeyeceğini erken mi? olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yani gerçekten Türkiye'de iyi eğitim alabilecekleri yerler var. Var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani şu anda lise eğitimi çok ekstrem şekilde pahalılaştı Türkiye'de. Saçma Ha, sapan evet. fiyatlara Biraz da ulaştı. mecburiyet de geliyor Yani- işin içine. farklı senaryolar olabilir. Aha, anladım. Üniversite için düşünürsek ben üniversite eğitimini burada beğeniyorum. Hı hı. Yani Amerika ile de ben Amerika'dan da aslında bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum Hı. üniversite eğitiminin. Graduate study'in yani doktora, master'ın Amerika'da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani normal üniversite eğitimde şöyle bir durum var Kanada'da. Şimdi Amerika'da para düzeni var. Ben Amerika'ya gittiğimde asistandım. Hı hı. Yani bizim Boğaziçi'nde çok yani şimdi alınmasınlar da biraz Hı hı. sadizm odaklı eğilimler var. Ya Yani sen ne Amerika'da- yaparsan yap kötü not veriyor adam. Yapacak bir şey yok. Yani Anladım. çok çok sertler. Peki Çünkü Türkiye'de bu yok. hocalar çok iyi de. Yani hocalar çok iyi de. Yani şöyle ben mesela Amerika'ya gittiğimde işte fizik laboratuvarlarında asistanlık yaparken öğrencileri biçiyordum. Hı. Çok kötü not veriyordum yani. Çok Tamam. kötü dediğim 60-70 falan yani. Kötü dediğin o yani 90 Ama bekleyene 65 hocalar yapıyorsun. öğrenciler gidip benimle ilgili şikayette bulundu. Dediler ki manyak bir tane asistan gelmiş. Tamam mı? Türk müdür nedir? Türkiye'den geldi. Bize çok kızım. kötü notlar veriyor. Ben de şey zannettim. Herhalde hocayla konuştum. Yani hoca benim yanımda yer alır dedim. Hoca bana dedi ki ya senin derdin ne dedi. Hı. Ver gitsin dedi. Çünkü adam Ama bu çok yanlış bir. çok çok kötü. Çünkü para düzeni var. Adam Adam var mı bu? oraya 20 bin 30 bin dolar veriyor dönemlik. Evet. Bu Kanada'da var mı? Kanada'da yok. Çünkü Belki. government subsidized. Okey. Devlet veriyor parasını. Evet. Devlet bir sürü üniversiteye çok inanılmaz bütçeler ayırıyor. Hocanın da sana minneti yok. Beni Bu ilgilendirmiyor çok iyi bir diyor. şey. Evet. Bu çok iyi bir şey. Öğrenci öz eleştiri yapmak zorunda ya da köşede gidip ağlamak zorunda. Bunu ben yaşadım. Bu dediğini birebir yaşadım. Kesinlikle olmak İngilizce zorunda. eğitimim devam ederken profesöre dedim ki ya benim hani bir IELTS durumu var hani 6-6,5 7 seviyesi falan değil mi bilmem ne. Böyle yaptı. Bana bunları anlatma. Evet. Ben profesörüm. Ben bunları dinlemek istemiyorum. Öğrenemedin mi? Senin problemin. Beni ilgilendiren Olması bir konu yok. gereken de bu zaten. Yani. Ben bunu ve dediğin oldu. Geçip Evet. bir köşede ağladım ben. Tek başıma bir köşede ağladım. Ama evet yani Evet. bunun Kanada'da bir karşılığı olmadı. Bu güzel bir şey. Bence de yani karlı çıkmasam da savunduğum bir şeydir bu benim. Hani Ama güzel bir şey. doğru lisans eğitim için böyle Hı hı. ama master ve doktora için ben bunun tersine döndüğünü düşünüyorum. Amerika'da onun da çok daha bütçeyle iyi alakalı oldu. bir şey olduğunu Evet. düşünüyorum. Çünkü para Çözüyor. işi mevzuyu. çözüyor. Çok inanılmaz bütçeler dönüyor. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz şimdilik. Aynen. Bir sonraki yayınlarda tekrardan görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. İyi günler.